Merhaba, iyi günler diliyorum. Bundan sonra Siva metodu videolarına devam edeceğim. Yalnız bu videoda Florence Shind'den aldığım birkaç şeyi size aktarmak istiyorum. Kendisi 1925 yılında yayınlamış bu kitabı. Çok eski bir kitap fakat içinde gerçekten çok güzel şeyler var. Kitap hayatın bir oyun olduğundan ve bu oyunu nasıl oynamanız gerektiğinden bahsediyor. Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. Bazı şeylerin doğru gitmediğini hissediyorsunuz. Finansal sıkıntılarınız var. Arkadaşlarınızla, ailenizle sıkıntılarınız var. Hayatınızdan memnun değilsiniz. Arkadaşlarınızı, ailenizi, kaderinizi, iş yerindeki insanları suçluyorsunuz her şey için. Ama aslında bütün bu sorunlar kendi içimizden kaynaklanıyor. Kendi düşüncelerimizden ve bilinçaltımızdan kaynaklanıyor. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir çiçek dikmek istiyorsunuz. Bahçeniz var. Ne olsun, gül ağacı diyelim. Gül dikmek istiyorsunuz. Aklınıza gelen ilk düşünce çok güzel kırmızı güller. Bu güllerin kokusunu hissediyorsunuz. İşte o zaman güzel bir tohum ektiniz. Ancak gül tohumlarını diktiğiniz anda aklınıza şöyle bir düşünce geliyor. Benim çiçeklerim, benim güllerim asla büyümez. Asla istediğim gibi olmaz. Evim güneş almıyor, bahçem güneş almıyor. Böcekler dadanır benim çiçeklerime. Aslında diktiğiniz tohum ve yaptığınız manifestation çok olumlu. Ama kendi düşüncelerinizle sonucu etkiliyorsunuz. Çünkü böyle düşünerek aslında o tohumu kendiniz ihmal etmeye başladınız. Hatta döktüğünüz su bile yaramamaya başladı. Ve her gün düşündüğünüz bu negatif düşünce kendisini manifeste edecek. Aklınıza getirdiğiniz bütün negatif düşünceler aslında kendi önünüze diktiğiniz engeller. Bunlar asla başkaları tarafından size verilmiyor. Siz kendi kendinize düşünüyorsunuz. Bu konuyla ilgili Florence kitabında şöyle bir örnek vermiş. Anneler çocuklarını çok sevmelerine rağmen bazen onlara hastalık ve kötü durumlar getirebilirler. Bu tabii bilinçli olarak yapılmaz. Ama bilinçaltınız sürekli bunları düşünerek ve evhamlı olarak bunları ailenize ve çocuklarınıza çeker. Bu düşünceler sizin beklentileriniz olur. Florence Shinn ayrıca şöyle bir örnek daha vermiş. Düşünceleriniz, yaptıklarınız ve kullandığınız kelimeler er ya da geç size bir bumerang gibi geri dönerler. Florence Shinn bir arkadaşının gençken annesinden hoşlanmadığını, annesinin kendisine eziyet ettiğini, kötü davrandığını, eleştirdiğini ve baskı kurmaya çalıştığını düşündüğünü yazmış. O yüzden evden kaçmış arkadaşı. Ama kısa bir süre sonra aynen annesine benzeyen bir erkekle evlenmiş. Kendisine baskı yapan, kontrol etmeye çalışan ve onu sürekli eleştiren bir erkekle. Yani annesi için ortaya attığı bütün düşünceler bir başkası aracılığıyla tekrar kendisine geri dönmüş. Florence Shinn diyor ki, insanları değiştirmek yerine kendinizi değiştirmeyi denemelisiniz. İnsanlardan kaçmak asla bir çözüm yolu değildir. Yaşadığınız şeyler sizinle uyumlu olmasa bile bunları kabul ederek bunlardan etkilenmemeye, duygusal reaksiyonlar göstermemeye çalışın. Florence Shinn olayları ve insanları kutsayın diyor. Onlar ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar. Bilinçaltınız geçmişten bugüne kadar yaşadığınız olaylar tarafından şekillendiriliyor. Bunları fark etmeden yapıyorsunuz. Bu yaşadığınız bütün şeyler ister istemez olaylara karşı tepkinizi değiştiriyor. Başlangıçta iyi giden arkadaşlıklarınızın sonradan bozulduğunun farkına vardınız mı? Belki de Gül örneğinde olduğu gibi aslında başlangıçta her şey çok iyiyken ve çok güzel bir arkadaşlığınız olduğunu düşünürken bilinçaltınızda kötü tohumlar eklemeye başladınız. Bazı şüpheler getirdiniz o ilişkinize. Aslında böylece o insanlara sevgiyle yaklaşmayı bırakan siz oldunuz. Çünkü insanlara gösterdiğimiz reaksiyonlar aslında kendimizle olan ilişkimizle ilgili. Kendi kendinizle ve hayatınızla barışık olduğunuz zaman hiç kimsenin sizi etkilemesine izin vermezsiniz. Ve yaşadıklarınız her ne olursa olsun bunları olumlu karşılamayı bilirsiniz.
Çünkü siz varoluşa inanıyorsunuz ve her şeyin sizin için daha iyi olacağına güveniyorsunuz. Şimdi bir kalem ve kağıt alın ve eğer bir ilişki istiyorsanız karşınızdaki insandan neler beklediğinizi yazın. Nasıl bir insan hayal ediyorsunuz? Ama fiziksel özellikleri olmasın. Karşınızdaki insanın cömert olmasını, nazik olmasını mı bekliyorsunuz? Peki siz de aynı şekilde nazik ve cömert misiniz? Karşınızdaki insanın her zaman neşeli olmasını bekliyorsunuz belki de. Peki ya siz? Her zaman neşeli misiniz? Çoğunlukla farkına varmadan her şeyi karşıdaki insanlardan bekleriz. Ama kendi yaptıklarımız için ise her zaman bir özür buluruz. Durum bunu gerektirdi, başka türlü davranamazdım diye. Ama başka insanların da aynı şartlar altında olabileceğini düşünmeyiz. Aslında hareketlerimizin bilinçaltımızdan kaynaklandığının farkına varamayız. Geçmişten bugüne kadar getirdiğimiz kötü olaylar, negatiflikler bugünkü davranışlarımızı etkiler. Ama bunlar için hep özür bulmaya çalışırız. Bu nedenle bilinçaltımızı değiştirmek çok önemli. Bilinçaltımızın kendimiz hakkında neler düşündüğünü fark etmek ve bunları değiştirmek, insanlarla olan ilişkilerimizi değiştirecektir. Eğer kendi kendinizi beğenmiyorsanız, insanların da sizi beğenmesini bekleyemezsiniz. İnsanlar hakkında olumsuz deneyimleriniz varsa, hep olumsuz beklentileriniz varsa, onların size iyi beklentilerle yaklaşmasını bekleyemezsiniz. Çocukluğumuzdan beri yaşadığımız olaylar bilinçaltımızı ve davranışlarımızı etkiliyor. Ve farkına varmadan olaylara gösterdiğimiz reaksiyonların sebebi de bu. Bu işte çiçek örneğinde olduğu gibi konuştuğumuz negatiflikler hep bu birikimlerin sonucu. Çocukluğumuzdan beri taşıdığımız birikimlerin sonucu. O yüzden hayatınızı değiştirmek istiyorsanız öncelikle bilinçaltınızı ve düşüncelerinizi değiştirmek çok önemli. Silva metodu bu nedenle çok güzel bir metot. Bundan sonraki videolarımda da takip ederek basamaklarıyla nasıl yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Takipte kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.